Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu kız bebek takımının tanıtımını yapmak istiyorum. Bakın bu şekilde çok güzel bir bebek şapkamız var. Bonet tarzı güzel bir şapka modeli. Bunun takımı olarak yine güzel bir bebek ayakkabısı var. Bakın böyle çok güzel bir saç bandı var. Bunların takımı olarak bakın bir de böyle çok güzel bir bebek yeleğimiz var. Çok şık ve çok güzel gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben bunu 3 aylık bebek ölçüsünde takım yaptım. Siz de benim gibi bir takım yapmak isterseniz bu güzel ayakkabının, şapkanın ve saç bandının olduğu YouTube linklerini ben bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesinde bulunan küçük üçgen şekline tıklarsanız açıklama bölümünde bulunan linklerin üzerine tıklayarak bunlardan siz de yapabilirsiniz. Biz bugün bunların takımı olan bu güzel ve şık görünümlü bebek yeleğini yapacağız arkadaşlar. Yuvarlak robalı güzel bir yelek modeli. Yeleği gül desenleriyle süsledim ben. Bakın açık olarak da görelim. Örgünün ters tarafı da çok güzel arkadaşlar. Örmesi de çok zevkli ve çok kolay bir model. Bu güllerin yapımı da çok kolay arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte yapacağız bunları. Bu yeleğimin ve takımımın örgüsünde Lüks Minnoş Baby ipini kullandım. Üzerinde 100 gram 336 metre yazmakta. Renk numarasını soran arkadaşlar olursa da 1479. Çiçeklerin örgüsünde ben bu renk kullanmayı tercih ettim. Siz istediğiniz renklerle bu çiçekleri yapabilirsiniz. Yeşil tonu olarak da bakın böyle bir yeşil kullandım. Siz bunu istediğiniz renkleri, istediğiniz marka ipleri kullanarak örebilirsiniz arkadaşlar. Tığ olarak elimin sıklığına göre 3 milimlik tığ kullandım. Çok sert olsun istemedim örgüm arkadaşlar. Yumuşak düşsün istedim. Özellikle bu roba bölümü sık iğne olduğu için biraz daha yumuşak olsun diye 3 milimlik tığ kullandım. Bakın bu ipin üzerinde 2 milimlik tığ tavsiye edilmekte. Siz de eliniz çok sıkı değilse 2 milimlik tığ kullanabilirsiniz. Ama benim gibi biraz daha yumuşak olsun isterseniz 3, 2,5, 3, 3,5 da kullanabilirsiniz. Düğme olarak bakın buraya 2 adet düğme dikmeyi tercih ettim. Bunun gibi 2 adet düğme diktim. Siz istediğiniz gibi düğme kullanabilirsiniz. Ben ince düğme dikmeyi tercih ettim. Bir de santimetre olarak size ölçülerini vereyim. Başlamadan önce fikriniz olsun. Bakın bu şekilde roba altından ölçtüğüm zaman 23 santim. Uç noktasına doğru açıldı modelimiz arkadaşlar. Buradan ölçtüğüm zaman 34 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Tam yüksekliğini ölçüyorum. Omuzdan itibaren tam yükseklik 30 santim. Kol altından bakın modelden itibaren yüksekliğini ölçüyorum. 18 santim. Bu da 3 aylık bebek için güzel bir ölçü. Siz farklı büyüklüklerde yapmak isterseniz bebek yelekleri için olan standart ölçü tablosunu ben hazırladım. Bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesinde bulunan küçük üçgen şekline tıklarsanız açıklama bölümünde bulunan tabloya göre ölçülerini yapabilirsiniz. Malzemelerimizi söyledik, ölçülerimizi verdik. Hazırsak hep birlikte bu güzel ve tatlı yeleğimizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Sizden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Örgüye geçmeden önce minik bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımın bazılarına dilimizi anlamayan arkadaşlar da yapabilsin diye altyazılar oluşturuyorum.
Siz izlediğiniz videoda bu yazıları görmek istemiyorsanız ayarlar bölümünden altyazıları kapalı konuma getirirseniz yazıları videoda görmezsiniz. Hepinize kolay gelsin, iyi izlemeler. Yuvarlak robanın örgüsüne zincir yaparak başlıyoruz. Zincir yapabilmek için ilk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa bu ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Ve zincirlerimi yapmaya başlıyorum. Zincirleri yaptım. Toplam 68 zincir yaptım. Bu 68 zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. 28 santim zincir uzunluğu var. Benim elimin sıklığına göre 68 zincir 28 santim geldi arkadaşlar. Sizin elinizin sıklığına göre bu zincir sayısı değişecektir. Bu zincirler üzerine sık iğneler yapacağız. Sık iğne yapacağımız için bu zincirleri çok sıkı yapmamaya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın sıkı bir zincir yapmadım. Gevşek, bakın gördüğünüz gibi zincirlerim. İlk ilmek üzerine, bakın ipi tığın üzerine almadan ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne olarak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Sık iğneyi bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Bakın ilmeğe tığ takıyorum. İp alıp çektim. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İp alıyorum. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir defa da çekiyorum. Tekrar gösteriyorum. Bakın tığ ilmeğe takıyorum. İp alıp çekiyorum. 2 ilmek var tığ üzerinde. Tekrar ip alıyorum tığ üzerine. İkisinin içerisinden bir defa da çekiyorum. Sık iğneler yapıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi görüntü. Sıra sonuna kadar her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak devam edelim. Zincirler üzerine sık iğneler yaparak bakın tamamladım. Toplam bir sırada 67 sık iğne var. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada sık iğne yapacağız ve arttırmalar yapacağız. Bu robanın başlangıcı arkadaşlar bebeğinizin yaşına ve boyuna göre değişecektir. En güzeli bebeğinizin boyun çevresine göre zincir yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Yapacak olduğunuz örgü kullanmış olduğunuz tığ numarasına, ipinizin kalınlığına ve en önemlisi de elinizin sıklığına göre değişecektir. Bunu unutmayalım. Şimdi arttırmalar yapacağız demiştim. Bakın ilk 3 ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıp geriye döndüm. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 sık iğneyi yaptım. Dördüncü ilmeğe 2 sık iğne yapacağız. Bakın bir yapıyorum. Aynı ilmeğe bir sık iğne daha yapıyorum. 2 sık iğne yaptım, arttırma yaptım. Diğer 3 ilmeğe tek sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Dördüncü ilmeği çift sık iğne yapıyorum. Bakın bir ilmeğe sık iğne yaptım. Aynı ilmeğe bir sık iğne daha yapıyorum. 3 ilmeğe tek sık iğne yapıyorum. Dördüncü ilmeğe 2 sık iğne yapıyorum. Bir, aynı ilmeğe bir sık iğne daha yapıyorum. Bu şekilde bakın arkadaşlar arttırmalar yapıyoruz. Bu sırada 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Robanın örgüsünde ikinci sırada
3 tek bir çift, 3 tek bir çift sık iğneler yaparak bakın sıranın sonuna geldim. Sıra sonunda bakın 3 ilmek kaldı. En son bunu 1 2 sık iğne yaptım bu ilmeğe. Sıra sonunda bulunan 3 ilmeğe de tek sık iğne yapıyorum. 1 2 3 şeklini görelim. Bakın arkadaşlar, yuvarlak robamızın ikinci sırasında yine sık iğneler yaptık. Sık iğneleri yaparken arttırmalar da yaptık. Arttırmaları 3 tek sık iğne yaptık. Dördüncüleri çift sık iğne yaparak arttırma yapmış olduk. Bir sırada kaç arttırma yaptığımı sayıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 arttırma yaptık. 67 olan sık iğne sayımız ikinci sırada 83 oldu. Üçüncü sıradayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada arttırma yapmadan her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyoruz. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere de birer defa sık iğne olarak devam ediyorum. Sık iğneler olarak devam ediyoruz. Bu sık iğne örgüsünde arkadaşlar eliniz çok sıkıysa örgünüz çok sert olacaktır. Onu önlemek için ya elinizi biraz daha gevşek alıştırın veya tığ numaranızı biraz daha büyük tutarsanız örgünüz yumuşak olacaktır. Yoksa aksi takdirde bu örgü çok sert olur. Sık iğne olduğu için örgünüz sert olur. Sıra sonuna kadar her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak devam edelim. Üçüncü sırada her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak bakın sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum. Dördüncü sıradayız. 4 ve 5. sırayı da sık iğne sırası yapacağız. Arttırma yapmayacağız arkadaşlar. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne olarak devam ediyorum. Bu şekilde. Dördüncü sırayı sık iğne olarak devam edelim. Sıra sonunda tekrar bir zincir yapıp geriye dönelim. Bir sıra daha sık iğne yapalım. 4 ve 5. sırayı da sık iğne sırası olarak tamamlayalım. 4 ve 5. sıralarda düz sık iğneler yaparak ben tamamladım. Örgümüzde ilk sırada sık iğne yaptık. İkinci sırada 3 tek bir çift 3 tek bir çift sık iğneler yaparak 16 arttırma yaptık. 3, 4 ve 5. sırada arttırma yapmadan her ilmeğe birer defa sık iğne yaptık. 6. sıradayız. 6. sırada tekrar arttırmalar yapacağız. 6. sırayı yapmadan önce robanın şeklinde görelim. Bakın arkadaşlar, yuvarlak robamız şeklini almaya başladı. Bu şekilde yuvarlak olmaya başladı. Arttırmalar yaptıkça robamız daha büyüyecek. 6. sırada arttırma yapacağız. Yine 3 tek bir çift 3 tek bir çift sık iğneler yapacağız. Bir zincir yapıyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer iki ilmeği de sık iğne olarak devam ediyorum. 3 sık iğneyi yaptım. Dördüncü ilmeğe 2 sık iğne yapıyorum. 1 2 aynı ilmeğe bakın 2 sık iğne yaptım. 3 ilmeği 1 sık iğne yapıyorum. Dördüncü ilmeğe 2 sık iğne yapıyorum. Bir aynı ilmeğe bir sık iğne daha yapıyorum. Diğer 3 ilmeği bir sık iğne yapıyorum. Dördüncü ilmeğe 2 sık iğne yapıyorum. Bu sırada yine arttırmalarımıza devam ediyoruz. 3 tek bir çift 3 tek bir çift sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. 6. sırada da 3 tek bir çift 3 tek bir çift sık iğneler yaparak arttırmaları yaptım.
Sıra sonunda 1, 2, 3 ilmek kaldı bakın. Sıra sonundan 4. ilmeğe çift yaptım. Sonda bulunan 3 ilmeği tek sık iğne yapıyorum. Altıncı sırayı da böylece tamamlamış olduk arkadaşlar. Sıra başında da 3 sık iğneden sonra 4. ilmeğe sık iğne arttırması yapmıştık. Sıra sonunda da 3 sık iğneyi tek sık iğne olarak yaptım bakın. Altıncı sırada kaç arttırma yaptığımızı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sık iğne arttırması oldu. Toplam 83 ilmek vardı. 20 arttırma yaptık. 103 ilmek oldu. 7. sıradayız. 7. sırada yine düz sık iğneler yapacağız. Arttırma yapmayacağız. 7, 8 ve 9. sırayı arttırma yapmadan düz sık iğneler yapıyoruz. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne olarak devam ediyorum. Arttırma yapmıyoruz bakın. Artık robanın örgüsünde bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 6. sırada arttırma yaptık. İlmek sayımız arttı. 7, 8 ve 9. sırayı arttırma yapmadan düz sık iğneler olarak devam edeceğiz. 10. sırada tekrar arttırma yapacağız. 11, 12 ve 13. sırada düz sık iğneler olarak örgümüze devam edeceğiz. Yapacak olduğunuz bebeğin boyuna göre bu roba sıra sayısını tamamlayarak gelelim. Yuvarlak robanın örgüsünü belli aralıklarla arttırmalar yaparak benim için gerekli olan yüksekliğe kadar tamamladım. Kaç sıra ördüğümü sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıranın sonunda benim için yeterli. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız 1-2 sıra daha yapabilirsiniz. Şimdi yeşil renk ile çiçeğimizin yaprak bölümlerini yapacağız. Ben bu renk bir yeşil kullanıyorum. Siz tercihinize göre istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Buradan ilmeğimin rengini yeşil yapıyorum. Bu ipi kesmedim. Bu ip ile daha devam edeceğiz. O ipi orada bekletiyorum. Bir zincir çektim, sağlamlaştırdım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine ikinci trabzanı yapıyorum. Burada bir V şekli oluşturduk bakın. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde V şekilleri oluşturuyoruz. Bir ilmeğe trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı ilmek içerisine bir trabzan daha yapıyoruz. Bir ilmek atlıyoruz. İkinci ilmek içerisine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Yeşil renk ile V şekilleri yaparak sıranın sonuna geldim. Sıra sonunda 1, 2 ilmek var. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmeği atlıyorum. Son ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Sıra başında da
Aynı şekilde bakın bir trabzan yaptık, bir ilmek atladık, V şekillerini yapmıştık. Sıra sonunda da aynısı oldu. Yeşil ipi burada kesiyorum. Bakın bu şekilde bir sıra V şekilleri elde ettik. Şimdi bunların üzerine gül goncası şeklinde çiçeklerimizi yapacağız. Ben çiçeğimi bu renk ile yapıyorum. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Yeşile başladığımız ilmek, bakın ipi burada bırakmıştık. O taraftan başlıyorum. Örgünün düz tarafı burası arkadaşlar. Bakın örgünün düz tarafından çiçeğe başlıyoruz. İlk ilmeğe tığ taktım. Trabzan yapmıştık yeşil renk ile. Buna tığ taktım. İlmek çıkardım. Bakın renkli ilmeğim oluştu. Bir zincir çekiyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sırada yapmış olduğumuz bu V şekillerinin içerisine çiçek modellerini yapacağız. Bu V şeklinin içerisine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 trabzanı yaptım. Bakın tığı çektim. İlk yaptığım bu trabzanın tepe noktasına tığ takıyorum. Çıkarmış olduğum ilmeği tığa taktım. Bu şekilde bakın içerisinden geçirdim. 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın takip eden bu V şeklinin içerisine de 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 trabzanı yaptım. Tığı çıkarıyorum. İlk yaptığım, bakın trabzanın tepe noktasına tığ taktım. Çıkarmış olduğum ilmeği tığa takıyorum. İçerisinden çekiyorum. Bakın bir ilmek oluştu. 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer V şeklinin içerisine de 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 trabzanı yaptıktan sonra bakın tığ çıkarıyorum. İlk yaptığım ilmek üzerine tığ takıyorum. Çıkarmış olduğum ilmeği aldım. İçerisinden çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Takip eden V şeklinin içerisine de 5 trabzan yapıyorum. Beş trabzanı yaptım. Tığ çıkardım. İlk yaptığım ilmek üzerine tığ takıyorum. Çıkarmış olduğum, bakın ilmeği tığa taktım. İçerisinden çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Takip eden V şeklinin içerisine diğer çiçeği yapmak üzere 5 trabzan olarak devam ediyoruz. Çiçeklerimizi bu şekilde yapıyoruz. Hazırlamış olduğumuz V şekillerin içerisine 5 trabzan yapalım. Tığ çıkaralım. İlk yaptığımız trabzanın üzerinde bulunan ilmeğe tığ takalım. Çıkarmış olduğumuz ilmeği tığın üzerindeki ilmekten geçirelim. Bu şekilde çiçek motiflerini elde edelim. Sıra sonuna kadar devam edelim.
Çiçekleri bakın son ilmeğe kadar yaptım. En son çiçek motifinden sonra bakın bir zincir çektim. Son trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bunu da bitirmiş olduk. İpi burada kesiyorum. Robanın şeklinde görelim. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar roba bölümü. Bakın bu şekilde. Robanın örgüsünü böylece bitirmiş olduk. Şimdiki sırada kolları gövdeden ayıracağız. Örgümüze artık gövde ile devam edeceğiz. Gövdeden ayırma işleminde bakın kolların yerini belirleyebilmek için son sırada yapmış olduğumuz çiçek motiflerini sayıyoruz. Benim bir sırada toplam 72 tane çiçeğim var arkadaşlar. Sizin yaptığınız robada kaç motif oluştuysa onu 4'e bölüyoruz. Bakın 72 model var. 4'e bölüyorum. 18 kalıyor. 18 bu kol için, 18 buradaki kol için, 18 arka bölüm için yapacağız. 18 de ön bölümlerin toplamı. 18'i de 2'ye bölüyoruz. 9 kalıyor. Ön bölüm 9 model olacak. Kol bölümleri 18 model, arka bölümde 18 model olacak. İşaret takalım. Sayıyorum bakın. 2, 4, 6, 8, 9. 9'dan sonra buraya bir işaret takıyorum. Kol için sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18'de kol bölümü için işaret yaptım. Arka bölüm için sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18.'ye de arka bölüm için işaret yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18'de diğer kol bölümü için işaret yapıyorum. İşaret iğnesi takıyorum. Sizin elinizde işaret iğnesi yok ise bakın herhangi bir ip ile de işaret yapabilirsiniz. Şu şekilde buraya elinizde bulunan herhangi bir renkli ipi bu şekilde bağlama yaparak işaret yapabilirsiniz. Bakın. Ön bölüm için de bakın sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9 modelde diğer ön bölümüne kaldı. Böylece işaretlerimizi yaptık. Bakın ön bölümlerde 9'ar model işaretledik. Kol bölümlerinde 18 model, arka bölümde de 18 model işaretlemesi yaptık. Artık örgümüze geçebiliriz. Bakın bu ipi burada bekletiyordum. Bu ilk başta bulunan ilmeğe tığ takıyorum. Bekletmiş olduğum ipi buraya alıyorum. Şu şekilde bakın bir ilmek oluşturuyorum. Bir zincir çektim, sağlamlaştırdım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın model ile bu ilk trabzan arasında bulunan boşluğa bir trabzan yapıyorum. Modelin üzerinde bulunan ilmeğe bir trabzan yapıyorum. İki model ortasında bulunan boşluğa iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Model üzerine bir trabzan yapıyorum. Model ortasında bulunan bakın şu iki model ortasında bulunan boşluğa iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Model üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın boşluğa iki trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın trabzanlar yapıyoruz. Bu trabzanları işaret yaptığımız buraya kadar devam edelim. Ön bölümde bu iki zincirlik boşluklara ve model üzerine birer trabzan yaparak
işaret yaptığımız yere geldim. Ön bölümün trabzanlarını tamamladım. Bakın şimdi burada kol bölümlerini atlayacağız. Arka bölümün trabzanlarına başlayacağız. Kol bölümü için 18 model ayırmıştık. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bakın 18'den sonra işaret yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu işaretli olan yere 2 trabzan yapıyorum. Ön bölümde de bakın işaretli olan yere 2 trabzan yaptım. Arka bölümde de işaretli olan 2 zincirlik boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Böylece bakın kol altını birleştirdik. Kolu gövdeden ayırmış olduk. Arka ve ön bölümü birleştirmiş olduk. Takip edenleri yine aynı ön bölümde yapmış olduğumuz gibi bakın model üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu 2 zincirli boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Model üzerine bir trabzan yapıyorum. Trabzanlara diğer işaret yaptığımız buraya kadar devam edelim. Arka bölüm için ayırmış olduğumuz modeller üzerine trabzanları yaparak arka bölüm ile diğer kolu ayıran bakın işaret yaptığım boşluğa geldim. Buraya 2 trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Kolda bulunan bakın bu modelleri atlıyorum. Kol ile ön bölümü ayıran bakın burada işaret yaptığımız bir boşluk var. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Bu işareti çıkaralım. Bakın aynı boşluk içerisine 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bu kol altında bakın birleştirdik. Ön ile arka bölümü birleştirmiş olduk. Ön bölümün trabzanlarına devam ediyoruz. Bakın model üzerine trabzan yapıyorum. 2 zincirli boşluğa trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan modeller üzerine ve boşluklara trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Robamızın şeklini görelim. Bakın arkadaşlar, bu sırada kolu gövdeden ayırdık. Ön ve arka bölümleri birleştirdik. Kolun örgüsü bakın boş kaldı. Artık örgümüz gövde örgüsüyle devam edecek. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekleri de trabzan olarak devam ediyorum. Bu kol altına kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak bakın kol altına geldim. Ön bölümde bulunan bakın bu son ilmeğe trabzan yaptım. Aynı ilmek çirisine bir trabzan daha yapıyorum. Burada bir trabzan arttırması yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölüm için yapmış olduğumuz bakın bu ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Aynı ilmek çirisine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın 2 trabzan ön bölümün son trabzanının üzerine yaptım. 2 trabzan da arka bölümün ilk trabzanının üzerine yaptım. Burada 2 trabzan arttırması yaptık. Takip edenleri her ilmeğe birer defa trabzan olarak yapıyorum. Diğer kol altını yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak kol altına geldim. En son ilmek çirisine bir trabzan yaptım. Aynı ilmek çirisine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın arka bölümün son trabzanının üzerine 2 trabzan yaptım.
Ön bölümün bu ilk trabzanın üzerine de 2 trabzan yapıyorum. 1 2 2 trabzan arka bölümün son trabzanının üzerine yaptım. 2 trabzan da ön bölümün ilk trabzanının üzerine yaptım. Takip edenleri birer defa trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine de bakın trabzanlar yaparak sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmak için örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip edenleri de trabzan olarak devam ediyorum. Bu sırada her ilmeğe birer defa trabzan yapacağız. Artık örgümüz trabzan olarak devam edecek. Örgümüzün şeklini de görelim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde açılan bir örgü var. Ben arttırma yapmak istemiyorum bu kol altında. Bu şekilde devam ediyorum. Eğer siz biraz daha açılsın isterseniz bu kol altının olduğu, bakın bu ve bu ilmekte birer arttırma daha yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde arttırmanızı yapabilirsiniz. Ben örgüme kol altında arttırma yapmadan devam etmek istiyorum. Örgüyü bu şekilde trabzanlar olarak devam ediyoruz. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre gövde yüksekliğini tamamlayalım gelelim arkadaşlar. Gövde yüksekliğini benim için gerekli yüksekliğe kadar ördüm. Kol altından itibaren bakın modelden sonra kaç sıra trabzan yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıranın sonunda benim için gerekli yüksekliği ben elde ettim. Bir de santimetre olarak size ölçüsünü veriyorum arkadaşlar. Bakın modelden sonra 16 santim yükseklik var. Buradan itibaren örgümüze bakın bu model yaptığımız yeşil ve renkli olarak çiçek yapacağız. Daha sonra da trabzan olarak devam edeceğiz. Örgümüz daha uzayacak. Siz daha uzun olsun istiyorsanız bir sıra daha trabzan sırası yapabilirsiniz. Buradan itibaren çiçek yerleştireceğiz demiştim. Bakın roba bölümünde ilk önce yeşil bölümü yaptık. Daha sonra tomurcukları yaptık. Burada tam tersi yapacağız. Çiçeğin yukarıya doğru bakması gerekiyor. İlk önce bu çiçek bölümünü yapacağız. Daha sonra yeşil yapraklarını yapacağız. Burada çiçeği yapmak için renkli ipe başlıyorum. Bakın bu şekilde ilk ilmeğimi çiçeği yapacağım renk ile yaptım. Siz ne renk yapıyorsanız çiçeğinize bir zincir yaptım. Sağlamlaştırdım. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine bakın trabzan yapıyor gibi yaptım. Bir defa çektim. Bekletiyorum. Çiçeği burada farklı bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Bunun aynı teknik ile yapmayacağız. Farklı bir şekilde yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Yine aynı ilmekten trabzan yapıyor gibi ilmek aldım. Çektim. Bir defa bakın çektim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Tekrar ip doluyorum. Aynı ilmeğe ip aldım. Çektim. Bir defa çektim. İkinciyi çekmiyorum. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Bunun gibi 5 defa yapacağız. 5 trabzan yapıyor gibi yapacağız. Bir tomurcuk elde edeceğiz. Bakın 3 oldu. Tekrar ip doladım. Aynı ilmeğe tığ taktım. İpi aldım. Bir defa bakın çektim. İkinciyi çekmiyorum. Tığın üzerinde 5 ilmek var. Tekrar tığa ip doluyorum. Aynı ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp çektim.
Bakın bir defa ikisinden çektim. Üçüncüyü bekletiyorum. 2, 4, 6 ilmek var. İpi alıyorum. Bir defa da içerisinden çekiyorum. Buraya bakın bir tomurcuk yaptık. 5 tane trabzan yapıyor gibi yaptık. Bir tomurcuk elde ettik. Bir zincir yaptım. 2 zincir yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine yine aynı şekilde tomurcuk yapıyorum. Elimi takip ederseniz daha kolay olur arkadaşlar. İp doluyorum. İlmek alıyorum. Bir defa çekiyorum. Bakın ikinci de tığın üzerinde 3 ilmek var. Tekrar ip doluyorum. Aynı ilmekten ilmek alıyorum. Bir defa çekiyorum. Tığın üzerinde 4 ilmek var. Dördüncü trabzanda bakın tığ üzerinde 5 ilmek var. Beşinci ve son trabzanı yapıyor gibi yaptım. 2, 4, 6 ilmek var. İp alıyorum. Hepsinin içerisinden bir defa da çekiyorum. 1, 2 zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe yine tomurcuk yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzan yapıyor gibi yaptım. İp alıyorum. Hepsinin içerisinden bir defa da çekiyorum. 2 zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe tomurcuk yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Tomurcukları böyle yapıyoruz. Bir ilmekten 5 trabzan yapıyor gibi yapıyoruz. Hepsini tığ üzerinde topluyoruz. Bir defa da içerisinden çekiyoruz. Arada bir ilmek atlıyoruz. 2 zincir yapıyoruz. İkinci ilmeğe tekrar tomurcuk yapıyoruz. Bu şekilde tomurcuklar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Tomurcuk modellerini yaparak bakın sıranın sonuna kadar geldim. En son tomurcuğu yaptım. Sıra sonunda 2 ilmek var. Bir zincir yapıyorum. Bu bir ilmeği atlıyorum. Son ilmeğe trabzan yapıyorum. Sıra başında da aynı şekilde yapmıştık. Bir trabzan, bir ilmek atlamıştık. İkinci ilmeğe tomurcuk yapmıştık. Burada da aynısını yaptık. Benim ilmek sayısı tam denk geldi. Sizin bir ilmek artarsa bu aralarda bir yerde bir tane atlamanızda hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Bir yerine 2 ilmek atlayabilirsiniz. Tomurcuk sıramızı bitirdik. İpi burada kesiyorum. Şimdi yeşili yapacağız. Bakın tomurcuklarımızın yaptığımız sırayı da görelim. Böyle görünüyor. Yeşili de tomurcuğa başladığımız taraftan başlıyorum. Bakın bu pembe ipi burada pudra rengini bekletiyorum arkadaşlar. Daha sonra devam edeceğiz ona. Bu ilk başta bulunan trabzanın üzerinden yeşil renk ile bir ilmek oluşturuyorum. Bakın şu şekilde ilmek çektim. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Bakın burası sağlam oldu. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın burada bir zincir çektiğimiz yer vardı. Buraya bir trabzan yapıyor gibi bakın aldım. Bir defa çektim. İkinciyi bekletiyorum, çekmiyorum. Tekrar tığa ip doluyorum. Tomurcuğu atlıyorum. Tomurcuktan sonra bulunan bakın bu boşluğa 2 zincir çektiğimiz boşluğa ilmek aldım. Trabzan yapıyor gibi yaptım. Bakın bu şekilde 3 ilmek var. İp alıyorum. Bir defa da çekiyorum.
Burada bir V şekli oluşturduk. 2 zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu 2 zincirlik boşluğa tekrar trabzan yapıyor gibi yaptım. Bir defa çektim. İkinciyi bekletiyorum. Tekrar ip doluyorum tığa. Tomurcuğu atlıyorum. Tomurcuktan sonra bulunan bu 2 zincirli boşluğa trabzan yapıyor gibi bir defa ilmek aldım, çektim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İp alıyorum. 3'ün içerisinden bir defa da çekiyorum. Bakın tomurcukların altında V şekilleri oluşturuyoruz. 2 zincir yapıyorum. 2 zincir yaptıktan sonra bakın aynı trabzan yaptığımız boşluğa trabzan yapıyor gibi yapıyorum. Bir defa çıkardım, bekletiyorum. İlmek alıyorum. Tomurcuğu atlıyorum. Tomurcuktan sonra bulunan 2 zincirlik boşluğa trabzan yapıyor gibi yaptım. İp alıyorum. Bir defa da çekiyorum. Bakın 3. V şeklini yaptık. 2 zincir yapıyorum. Aynı boşluğa trabzan yapıyor gibi ilmek aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. Bekletiyorum. Tekrar ip doluyorum. Trabzandan sonra olan boşluğa trabzan yapıyor gibi ilmek aldım. Bekletiyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlmek alıyorum. Bir defa da çekiyorum. 2 zincir yapıyorum. Bakın. Böyle tomurcuklar V şekillerinin içerisinde kalıyor. 2 V arasında da 2 zincir çekiyoruz. Yeşil renk ile böyle V şekilleri yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Yeşil renk ile de V şekilleri yaparak bakın sıra sonuna geldim. En son tomurcuğa da V şeklini yaptım. Bir zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu son trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Yeşili de burada bitirdik. İpi kesiyorum. Böylece yapraklarını ve çiçeğimizi tamamladık. Şimdi bu yeşil yaptığımız yaprakların üzerine asıl rengimiz ile trabzanlar yapacağız. Burada bekletiyorduk zaten bakın asıl ipimizi arkadaşlar. Böyle en son yapmış olduğum burada bulunan bakın bu ilk trabzanın üzerine tığ takıyorum. İpimizi alıyorum. Burada bir ilmek oluşturdum. Bir zincir çektim, sağlamlaştırdım. Bakın burayı yaptık. Ön patı yaparken burası zaten kaybolacaktır. Ondan bir sorun olmaz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum. Burada bulunan bakın bu boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Burada bulunan bu yeşil ilmeğe bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çektiğimiz bu boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bakın bu ilmeğe bir trabzan yapıyorum. 2 zincirli boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2. V şekli oluşturduğumuz bakın bu ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bu 2 zincir yaptığımız boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bakın gördüğünüz gibi düz trabzanlar yapıyoruz. 2 zincir yaptığımız bu boşluklara ikişer trabzan yapıyoruz.
V şekli oluşturduğumuz bu ilmeğe de bir trabzan yapıyoruz. Böyle yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bir sıra trabzanlar yaparak bakın sıra sonuna kadar tamamladım. Görüntü olarak bakın böyle oldu. Çok düzgün bir görüntü oldu arkadaşlar. Bakın yeşil yaprakların içerisinde tomurcuklar görünüyor. Bakın şekil olarak da böyle. Bakın ön patın buradayım. Buradan bir sıra sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Bu ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Trabzan boşluğuna sık iğne yapıyorum. Bakın yeşil ile olan trabzan boşluğuna sık iğne yapıyorum. Trabzan boşluklarına ikişer defa sık iğne yapıyoruz. Bakın sık iğneler yaparak bu yakanın başlangıç noktasına kadar devam edelim. Ön patta sık iğneler yaparak bakın yakanın başlangıç noktasına geldim. Bu model yaptığımız yerlerde bulunan ipleri de bakın sık iğnenin içerisinde bıraktım. Temiz bir görüntüsü oldu. Bunu artık buradan bakın kesiyorum arkadaşlar. Bakın ipler içerisinde kaldı. Siz görün diye şimdi kesiyorum bunları. Bakın görüntü olarak hem temiz hem güzel bir görüntü elde ettik. Diğer tarafa da aynı şekilde sık iğne yapıyoruz. Oraya gitmek için boynun çevresinde de sık iğnelere devam ediyorum. Bu ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Takip eden bakın diğer ilmekler üzerine de sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Boynun çevresinde sık iğneler yaparak devam edelim. Buraya gelince bakın buradan itibaren de sık iğnelere devam edelim. Etek ucuna kadar yapalım. Boynun çevresinde bir sıra sık iğneleri yaptım. Diğer ön patta da sık iğnelere devam ettim. Buraya kadar geldim bakın. En son sık iğneyi yaptım. Burada bulunan bu bakın trabzanın tepe noktasına tığ takıyorum. İpi alıp çekiyorum. Tığın üzerindeki ilmekten de çektim. Burayı bakın kapatmış gibi oldum. İpi burada kesiyorum. Bakın bu şekilde bir sıra sık iğneleri yaptık. Bu roba bölümüne düğmeler için ön pat çalışması yapmak istiyorum. Bir tarafı düz yapacağız arkadaşlar. Oraya düğme dikeceğiz. Diğer tarafa da düğme deliklerini yapacağımız pat çalışması yapacağız. Bu tarafı düz yapıyorum. Bakın yakanın başlangıcında olan bu ilmekten bir ilmek oluşturuyorum. Bir zincir yaptım. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeğe de sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Sık iğneler yaparak bu bakın modele başladığımız, çiçeğe başladığımız buraya kadar devam edelim. Roba bölümüne çiçeğe başladığımız yere kadar sık iğnelik yaparak geldim. Bir zincir çekiyorum. Bakın buradan geriye dönüyorum. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmeklere de sık iğne yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Ön patta ikinci sırada sık iğneler yaparak bakın yakanın başlangıç noktasına geldim. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bir sıra daha sık iğne yapacağız. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeğe de sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaparak buraya kadar devam edelim.
Üçüncü sırada da sık iğneler yaparak bakın sıra sonuna geldim. Böyle bir ön pat çalışması yaptık. İpi burada kesiyorum. Bakın arkadaşlar, burası düğmeyi dikecek olduğumuz pat. Şimdi diğer tarafa da düğme deliklerini yapacağımız patı yapacağız. Buraya kaç sık iğne yaptıysak buraya da aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Aynı bunu bakın burada bitirdiğim noktadan buradan bakın bu sefer buradan başlıyorum. Düzgün denk gelmesi için buradan başlıyorum. Görüntü olarak aynı olması gerekiyor. İlmek oluşturuyorum. Zincir yaptım. İlk ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeğe sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyoruz. Sık iğneler yaparak yaka başlangıcına kadar yapalım. Bu yapmış olduğumuz sık iğne sayısı burada yaptığımız sık iğne ile aynı sayıda olması gerekiyor. Ona dikkat ederek yaka başlangıcına kadar sık iğneleri yapalım. Bu ön patta da diğer ön patta yapmış olduğum sık iğne sayısınca bakın sık iğneyi yaptım. Yakanın başlangıcındayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bu sırada düğme delikleri oluşturacağız. Düğme deliği için bakın 2 zincir yapıyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. İlk düğme deliğini buraya yaptım. Diğer düğme deliği için de buraya yapacağız. Diğerlerine birer defa sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda 4 ilmek kaldı. 2 zincir yapıyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Son ilmeğe de sık iğne yapıyorum. Buraya bakın. Bir buraya düğme deliği oluşturduk. Bir buraya düğme deliği yaptık. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada tekrar sık iğneler yapıyoruz. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Düğme deliği için 2 zincir yaptığımız buraya 2 sık iğne yapıyorum. 1 2 2 ilmek atlamıştık. 2 sık iğne yaptık. Takip edenleri sık iğne olarak devam ediyorum. Diğer düğme deliğine kadar sık iğneleri yapıyorum. Diğer düğme deliğine geldim. Buraya da yine 2 sık iğne yapıyorum. 1 2 son ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Burada bitiriyorum. Buranın biraz daha düzgün görünmesi için arkadaşlar bakın şu şekilde de yapabiliriz. Sık iğne yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu ilmeğe bu şekilde bir kaydırma yaparak bitiriyorum. Bakın burası daha düzgün göründü böylece. İpi burada kesiyorum. Düğmeler için bakın düğme deliğinin olduğu patı da buraya hazırlamış olduk. Ne renk düğme dikmek istiyorsanız buraya düğmelerini dikip bunu da bu şekilde kullanabiliriz. Buradan bakın düğme patını yaptığımız bu ilmekten bir ilmek oluşturuyorum. Bir zincir yaptım. İlk ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne olarak yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum.
Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde bir pıtırcık modellerinden oluşan oya çalışması yapmak istiyorum. Buraya kadar devam edelim. Pıtırcık modelleri yaparak bu etek ucunun olduğu yere geldim. En son bakın pıtırcık modeli yaptım. Tam köşede bulunan bu ilmeğe bir pıtırcık modeli daha yapıyorum. 1 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Burada yuvarlak bir görüntü elde ettim bakın. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe pıtırcık yapmak için sık iğne yaptım. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Pıtırcık modellerine bakın buradaki bulunan trabzanlar üzerinde de devam ediyoruz. Görüntü olarak bakın bu şekilde arkadaşlar. Pıtırcık modellerine bu sırada devam edelim. Buraya geldiğimiz zaman burada da pıtırcık modellerine devam edelim. Bu düğme deliği oluşturduğumuz pata kadar pıtırcık modellerini yapalım. Yeleğin çevresinden pıtırcık modellerinde bakın ben tamamladım. Etek ucunda ve bu ön patta da pıtırcıkları yaptım. Burada bitirdim. İpi kestim arkadaşlar. Bu hazırlamış olduğumuz pata da 2 adet inci düğme diktim. Bakın bu tam düğme deliklerinin karşısına gelen yerlere düğmelerini diktim. Ben inci düğme dikmeyi tercih ettim. Siz istediğiniz gibi düğme dikebilirsiniz. Artık yeleğimiz giyilmeye hazır, gördüğünüz gibi. Çok güzel bir yelek yaptık sizinle birlikte. Minik kızlarımız için çok güzel oldu. Bitmiş olarak size ölçülerini vermek istiyorum. Yüksekliğini ölçüyorum. Bakın kol altından ölçtüğüm zaman 18 santim. Tam yüksekliğini ölçüyorum. Omuzdan itibaren 30 santim. Kol altından beden genişliğini ölçüyorum. 23 santim. Etek ucundan ölçtüğüm zaman 34 santim. Bu da 3 aylık bebek için çok güzel bir ölçü oldu. Açık olarak da görelim yeleğimizi. Bakın örgünün ters tarafının örgüsü de böyle oldu. Ters tarafı da çok güzel oldu arkadaşlar. Her iki taraftan kullanılabilir bir yelek yaptık bugün. Yeleğimin örgüsünde bir adet ip tam bitti. Bir ipten bu kaldı. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsiz arkadaşlar. Sizlerle yeniden yeni örgülerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.